Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel, muhteşem bir bayan yelek modeli anlatacağım. İstek üzerine yapacağım. Urfa'dan takipçim Fatma Hanım istedi. Yeleğini görmüş, çok beğenmiş. Resmini attı. Ben de sizinle birlikte bugün çalışacağım inşallah. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Modelim ağır, tam çeyize yakışır bir model. Ben ayrıyeten angora iple deneyeceğim ama sizinle birlikte şöyle 100 gram 340 metre civar bir ipim var elimde, onunla yapacağım arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. Modelimden bahsedeyim. Modelimizi arkadaşlar lastik olarak kahve çatlağı deseni yapılmıştı. Tam uyuyor. Ben de modeli çıkardım. Tam uyuyor. Tam denk geliyor. Kesinlikle kahve çatlağı deseni lastik olarak kullanırsanız çok hoş, çok güzel uyuyor arkadaşlar. Modelim ara deseni yok. Modelim çapraz şekilde ilerliyor. Yani arada kahve çatlağı değil, sadece lastik olarak kahve çatlağı deseni kullanırsınız. Model 15 ilmekten oluşuyor. Her desen 15 ilmekten oluşuyor. 15 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Kenara da kahve çatlağı deseni 4 tane koyarsanız arkadaşlar 18 artı 18 ilmek fazla atmanız gerekecek. Evet. Hazırsanız sizinle birlikte 3 desen çalışacağım arkadaşlar. Kenar olarak da 2 desen kahve çatlağı yapacağım. Şöyle ipimi kenara alayım. Ben ilmeklerimi hazırlayayım. Evet, ben şişime 3 desen için artı 2 tane de kahve çatlağı desen için 55 tane ilmek attım. Ama siz yelek yaparken arkadaşlar 3 numara şişle örecekseniz 3,5 ya da 4 numara şişle ilmek atarak başlayın ki alt kısmı kasmasın. Mutlaka hiç değilse yarım numara kalın şişle başlayın arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. Ben size 2 desen de kahve çatlağı deseni göstereceğim. İlk ilmekten sonra şöyle 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. Kenar ilmekten sonra 3 ters ördüm. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 2 3. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 düz, 3 ters. 2 düz. Evet, arka yüzdeyiz. 2 düz 3 ters. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 3. tersimi ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Kahve çatlağı deseni yapacağım. Şöyle dilerseniz bu sıraya 1. sıra diyelim. Kenar ilmekten sonra karşımda 3 düz ilmek var. 3. ilmeği eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama böyle yeni öğrenenler için detaylı anlatacağım. İlk ilmeği, bakın ilk ilmeği diyorum. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. 1 2. Yine karşımda 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeği şöyle genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. Şöyle bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. 1 2. Yine karşımda 3 düz ilmek var. 3. ilmeği şöyle genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. 2 ilmeğin üstünden atlatıp sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. 1 2. Yine karşımda 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeği şöyle genişletiyorum. Sol şişimin önüne bırakıyorum. Diğer 2 ilmeğin üstünden atlattım. Sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. Bu sıra bu şekilde ilerliyor. Sıranın
sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim kahve çatlağı desenimi yaptım. Son kenar ilmeğimi de şöyle ters örüyorum. Fark etmez, düzle de bitirebilirsiniz, tersle de bitirebilirsiniz. Tersle bitirirseniz arkadaşlar şöyle direkt ipi arkaya almaya gerek kalmayacak. Direkt ilmeğimi sağ şişime aldım. Arka yüzde kahve çatlağı desenimin ikinci sırasındayım. 3 ters kenar ilmekten sonra 3 ters 2 düz, tersi ters düzü düz örüyoruz. 3 ters 2 ilmek düz, 3 ilmek ters 2 ilmek düz, 3 ters 2 düz. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, son kenar ilmeğimi de ters örüp ikinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 3. sıradayım. Kahve çatlağı deseni 4 sıradan oluşuyor. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra 3 düz, ön yüzdeyiz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Evet, 3 tane düz, 2 ters. Bu şekilde örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüzden 3. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayım. Bu sırada da hiçbir işlem yok. Kenar ilmekten sonra tersi ters düzü düz örüyorum. 3 ters 2 düz. 3 tersim var, ters örüyorum. 2 düzüm var, karşımda düz örüyorum. Evet, 2 düz 3 ters şeklinde 4. sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 4. sırayı tamamladım. Bir desenim oluştu. Şimdi ne yapacağım? Birinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Yani bağlama işlemini yapacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda 3 düz ilmek var. Şöyle 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. 1 2. Yine karşımda 3 düz ilmek var. Üçüncüyü şöyle genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. 2 tane ters. Karşımda 3 düz ilmek var. Üçüncü ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. Evet, birinci sırada ne yapsak aynı işlemi yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Bir düz, bir doladım, bir düz ördüm. 3 tane, pardon 2 ters. 3 düz ilmeğe gelince 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Yani desenimizin birinci sırasını tamamladık diyelim, ikinci desenin. Şöyle çeviriyorum. Arka yüzde ikinci sırada ne yapmıştık? Hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz olarak örmüştük. Kenar ilmekten sonra 3 ters 2 düz, 3 tane ters 2 düz, 3 ters 2 düz. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. İkinci sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sırada da yine tersi ters düz düz öreceğiz. Ön yüzden hiçbir işlem yok. Dördüncü sırada yine arka yüzde 3 ters 2 düz şeklinde ilerleyecek. Sonra bir desen daha yapacağız. Ve birinci desenin ikinci sırasını yaptıktan sonra asıl modelimize geçeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Bu kahve çatlağı deseni de bitirelim. Sonra tekrar bağlayalım ki şöyle 2 desen görünümlü olsun. Bağladıktan sonra arka yüzden 3 ters 2 düz şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasını size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın 2 tane desen olarak kahve çatlağı desenim var. Bir de birinci sırayı
gittim. Kahve çatlağı deseni burada bakın. Birinci sıraya gittim. Yani üçüncü ilmeği öne aldım. Sonra bir ör, bir dola, bir ör o şekilde yaptım. Arka yüzden de 3 ters 2 düz şeklinde gittim. İkinci sırayı yaptım. Şimdi kahve çatlağı desenimin 3. sırasındayım. Bu sırada desenime, modelime başlayacağım. Modelimizin de 1. sırası diyelim arkadaşlar bu sıraya. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldığım 3 tane düz kahve çatlağı deseni yapıyorum. 3 düz 2 ters, 3 tane düz 2 ters. Evet, kahve çatlağı deseni sadece 2 tane koydum arkadaşlar bu modelime. Şimdi burada desenime başlıyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. 2 tane ters, 3 tane düz. 1 2 3, 2 tane ters. Burada kahve çatlağı desenim var. Burada ne yapacağım? İlkini örmeden alıyorum. Şu diğer ikisini birlikte örüyorum. Burada 3 ilmeği teke düşüreceğim. İkisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Şöyle. İki tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 ters. Evet, şöyle 2 kahve çatlağı desenin üzerine ördüm arkadaşlar. Şimdi yine bu kahve çatlağı 3 ilmeği tek ilmeğe düşüreceğim. Şöyle ilkini örmeden alıyorum. Diğer ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Bu şekilde. Burada da desen olacak. 2 ters, 3 tane düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters. Evet, burada da bakın şu 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdükten sonra 2 tane kahve çatlağı desenin üzerine 2 ters 3 düz, 2 ters 3 düz, 2 ters şeklinde ördüm. Burada da yine 3 ilmeği teke düşüreceğim. İlkini örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ işimin önüne bıraktım. Kenar ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Aslında birinci sıraya bu sırayı demeyelim arkadaşlar. İkinci sıra demeyelim. Birinci sıraya bir sonraki sırada başlayalım. Kenar ilmekten sonra ters ters düz düz örüyorum. Bir ters, 3 düz, pardon 2 düz, 3 ters, 2 düz gördüğüm gibi örüyorum. 3 ters, 2 düz. Burada bir tersim var. Bir ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz, bir ters, 2 düz. Evet. Tersi ters, düz düz örerek sırayı tamamlayalım. Biz desenimize hazırlık yapmış olacağız. Modelimize. Evet, 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters kenar ilmek. Evet, çevirdim, ön yüzdeyim. Bu sıraya diyelim arkadaşlar. Bu sıraya modelimizin 1. sırası diyelim. Evet, şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği genişletip sol işimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters. İkinci kahve çatlağı desenimi yapıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters. Evet, şimdi desenimi yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi modelimin desenimin 1. sırası.
Kahve çatlağını hiç saymıyorum artık. 3 düz ilmek örüyorum. 3 düzüm var karşımda. 3 düz örüyorum. 2 ters. 3 tane düz. 2 ters. Evet, burada bir tane düzüm var arkadaşlar. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Burada bakın 3 ilmeğim oldu. Artırdığım ilmekle birlikte ortada bir ilmeğim daha var. 3 düzüm, 3 tane ilmeğim oldu. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters. Burada bir tane düz ilmeğim var. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 2 tersim var. Ters örüyorum. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Burada bir düz ilmeğim var. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Burada dikkat edeceğiniz husus şöyle 3 düz 2 ters. Burası zaten bu şekilde ilerleyecek. Buradaki artırdığımız ilmek, ortadaki düz ilmek, artırdığımız ilmek. 3 tane arkadaşlar. Modelin birinci sırası. Arka yüzde ikinci sırasındayım. Kenar ilmekten sonra artırdığım ilmek ters. Ortadaki ilmek ters. Tersler ters, düzler düz örülecek. Kenar ilmekten sonra 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz. 3 ters, 2 düz. Evet, artırdığımız ilmeklerde ters. 3 ters, 2 düz. Evet, tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden yani ikinci sırayı tersi ters, düzü düz örerek tamamladım. Ön yüzde üçüncü sıradayım. Modelimin üçüncü sırası. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenimi 3 düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters ördüm. Evet, burada yine 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters şeklinde örüyorum. 3 tane düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters. Şöyle modelimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şöyle 3 düz 2 ters, 3 düz 2 ters olan bölüm burası. Burada da artırdığımız ilmek bakın. Bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. Burası, buradaki 3 ilmek, şimdi bir alt sırada 3 ilmekti. 8 ilmek olana kadar bu şekilde artıracağız. Ajurlu bir bölüm yapacağız. Burası da bu şekilde devam edecek. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz. En son da birleştireceğiz. Yani 4 4 keseceğiz arkadaşlar. 2 ilmeği arka yüzden de tek ilmeğe düşüreceğiz. Böyle modelimiz. Bakın burası bu şekilde, burası da bu şekilde ilerliyor. Sonra tam modelde bu kadar boyut olarak. Bir sonraki desende de araya kayıyor gördüğünüz gibi. Evet. Ne yaptık? 2 ters 3 düz, 2 ters 3 düz, 2 ters ördük. Bir alttaki artırdığımız ilmek karşımızda. Öncesinde bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek ve sonraki düz ilmek. İkisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Burada bir tane daha doladım. Evet, 5 ilmek oldu. 3 4 5 ilmek olacak. Evet, desenin 3. sırasında buradaki artırdığımız ilmeklerde aradaki ilmekler 5 tane olacak. Yani 2 tersten sonra bu son 2 ters arasındaki ilmekler 5 tane olacak. Ona dikkat edin. Sonrasında 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Yine karşımda
desen yapacağım arkadaşlar. Bir alttaki artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir alttaki artırdığım ilmek. Ve bir doluyorum. Bakın 5 tane oldu. 3, 4, 5. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Yine artırdığım ilmek var. Karşımda öncesinde bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimin 3. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıra. Hiçbir işlem yok. Tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmekten sonra 5 tane ters. 2, 3, 4, 5. 2 düz. 3 tersim var. Karşımda ters örüyorum. 2 düz. 3 ters. 2 düz. O artırdığım ve eksilttiğim ilmekler var. 5 tane olması lazım. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz, 3 ters. Evet, arka yüzden 4. sıra tamamlayalım arkadaşlar. Evet, arka yüzden 4. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayım. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği aldım. Sol şimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 tane ters. 3 ilmek var. Karşında 3. ilmeği genişletip sol şimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 tane ters. Evet, yine karşımda 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 ters. 3 düz. 2 tersimde ördüm. Bu ajurlu bölüme geldim arkadaşlar. Öncesinde mutlaka bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Burada bir altta 5 ilmekti. Şimdi 6 tane ilmek olması lazım. Bir doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Evet, sayalım, 6 tane oldu arkadaşlar. Bakın 3, 6. Sonunda şimdi artırmıyoruz. Bir düz ördükten sonra 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Evet, bakın yine ajurlu kısma geldim. 2 tersten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 6 ilmeğim oldu. Bakın. Artırdığım ilmekle birlikte sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düz ördükten sonra artırma yapmıyorum. 2 ters. 3 düz. Evet. 5. sıra. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Yine ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmekten sonra 6 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 düz, 3 ters. 6. sıradayız. 2 düz, 3 ters, 2 düz. Ajurlu bölümün arka tarafındayız. 6 tane ters. 3, 4, 5, 6. Evet, tersi ters düz düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 6. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 7. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım kahve çatlağı desenimi 3 düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters olarak ördüm. Evet, desenim için 3 düz, 2 ters, 3 tane düz,
2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Öncesinde bir doladım. Bu sırada da 7 tane olması lazım. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve bir doladım. Evet, şöyle 2 tersten sonra ilmeklerimi sayıyorum. Bakın 3, 6, 7 oldu. Sonunda bir doladık. Öncesinde bir tane eksiltme yaptığım için. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 tane düz. 2 ters. Yine ajurlu bölüme geldim. Öncesinde bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve bir doladım. Yine 2 ters ilmekten sonra 7 tane ilmeğim oldu. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters. Yine ajurlu bölüm. Bir doladım, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım, kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 7. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzden yine tersler ters, düzler düz olarak örecek. Kenar ilmekten sonra ajurlu ilmeklerim 7 tane arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. 8. sıra arkadaşlar. Arka yüzden 8. sıradayız. Tersi ters, düzü düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 8. sırayı tamamladım. Ön yüzde 9. sıradayım. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 ters. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz. Evet, 9. sıra demiştim. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Evet, ajurlu bölüme geldim arkadaşlar. Öncesinde bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 8 tane ilmeğim olması lazım. 3, 6, 7, 8 oldu arkadaşlar. Düz ördükten sonra artırma yapmadım. Evet, 8 tane olana kadar bu şekilde yaptık. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Yine ajurlu bölümdeyim. Öncesinde bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Evet, 8 tane oldu. Şöyle bakın. 3, 6, 7, 8. Sonrasında 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Yine ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Sıradaki ilmeği de düz örüp 9. sırayı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 10. sıradayım. Tersi ters, düz düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra ajurlu bölümdeki ilmeklerim 8 tane, yani 8 tane ters örüyorum. 8 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Evet, 10. sıramızı bu şekilde tamamlayalım.
Evet, 10. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 11. sıradayım. Şimdi ne yapacağız? Dediğim gibi buradaki ajurlu bölümdeki ilmeklerim 8 tane olana kadar artırdım. Burada da bakın, burada da yarım desen başladık. Aslında tam desenimiz bu. Burada da yarım desenden itibaren örüyoruz. Buradaki desenimizi kapatacağız. Sonra yeni desen başlayacak burada. Evet. 11. sıra kenar ilmekten sonra 3 düz kahve çatlağı desenimi örüyorum. 2 ters, 3 düz, 2 ters. Evet. 11. sırada karşımda 8 tane ilmek var arkadaşlar, bakın. 3 düz, 2 ters, 3 düz şeklinde 8 tane ilmeğim var. Şimdi bu 4 ilmeğin 4'ünü bir düz olarak ördüm. Bu şekilde. Şimdi ipim arkada. Bu 4 ilmeği burada pratik bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu 4 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Sonra şöyle çevirdim. Arka yüzden bu 4'ünü birlikte ters öreceğim. Şöyle ters olarak 4'ünü bir örüyorum. Yönü düzgün olsun diye bu şekilde 4'ünü bir ters olarak ördüm. İpim sağ şişimde çeviriyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği sağ şişime alıyorum. Evet, arka yüzden sağ şişteydi. Şimdi ön çevirince sol şişte oldu. Örmeden sağ şişimi aldım. Bakın, desenimi kapatmış oldum. 2 tane ters. Şimdi buradaki 8 tane ilmeği buradaki gibi yapacağız. 3 düz, 2 ters, 3 düz şeklinde olacak arkadaşlar. 2 tersten sonra 3 tane düz. 1 2 3 3 düz, 2 ters. 3 tane düz. 2 ters. Evet, 3 düz 2 ters şeklinde ilerledim. 2 ters ördüm. Şimdi buradaki 8 ilmeğimi yine 4 4 şeklinde keseceğim. Evet, şimdi 4 ilmeğimi ipim arkada, 4'ünü bir düz olarak örüyorum. Bunu sağa doğru sola doğru kesmiş olduk arkadaşlar. Bunları da sağa doğru kesmek için ipim arkada, bu 4 ilmeği sağ şişime aldım. Şöyle çevirdim. Arka yüzden 4'ünü bir ters olarak örüyorum. Şöyle. Bu şekilde ters olarak örüyorum ki ön yüzden sağa doğru kesilmiş olsun. Şöyle. Zorlanırsanız tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4'ünü bir ters olarak ördüm. Çevirdim. Ön yüzde sol şişimdeki ilmeğimi ördüğüm için arkadaşlar bunları sağ şişime alıyorum. Bu tek ilmeği sağ şişime aldım. Şöyle bakın, biri sola doğru kesilmiş gibi, diğeri sağa doğru kesilmiş gibi. 2 ters. Karşımda 8 ilmeğim var. 3 düz. Bu ajurlu ilmeklerim. 3 düz. 2 ters. 3 tane düz. Burada 2 tersimi de örüyorum. Yine karşımda 3 düz, 2 ters, 3 düz şeklinde 8 tane ilmeğim var. 4'ünü bir düz olarak örüyorum sola doğru. Sonra ipim arkada, bu 4 ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum ve modelimin tersini çeviriyorum. Tersinden bu 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Şöyle biraz da sık örmüşüm, o yüzden zor olabilir. Evet, 4'ünü bir ters olarak ördüm. Ve modelimin düzünü çevirdim. Bu ilmeği sağ şişime aldım. 2 ters. 2 tersten sonra o ajurlu bölüm var. Karşında 8 ilmek. Onları 3 tane düz, 2 ters,
3 tane düz şeklinde örüyorum. 3 düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 11. sırasını tamamlamış oldum. 11. de bu desenimi kapattım. Ve çevirdim. Arka yüzde 12. sıradayım. Burada işlemimiz var arkadaşlar. Kenar ilmekten sonra 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz örüyorum. Karşında o 4 kestiğim ilmekler var. Bakın şöyle bakınca anlıyorum. Bakın buradan anlıyorum. İpi kendime doğru alıp bu 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 ilmeği teke düşürdüm. İkisini bir ters olarak ördüm. Sonra 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, yani tersi ters düzü düz olarak örüyorum yine. 2 düz. Burada o 4 eksilttiğim 2 ilmeğim var. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters olarak ördüm. 2 ilmeği teke düşürdüm. 12. sıra arkadaşlar. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Karşında yine bakın 4 kestiğim 2 ilmeğim var. İpimi kendime doğru alıp bu 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 12. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 13. sıradayım. Şöyle. Burada bakın. Burada 1. sırada ne yaptıysam burada aynı işlemi yapacağım. Burada da 3 düz 2 ters 3 düz. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Desenler yana kaydı, dikkat ettiyseniz. Ama tam desen şöyle şu şekilde. Tam desen. Bunlar yarım desen başladık. Tam desen olarak da bu kadar örmem lazım. Şimdi biz bu bölümdeyiz. Burayı yaptık. Şimdi bu bölümdeyiz. On üçüncü sıra. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenimi yapıyorum. 3 ilmeğin üçüncüsünü sol şimlerine bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters. Üçüncü ilmeği genişletip sol şimlerine bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters. Evet. Dediğim gibi burada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Bir doladım. Burada bir ilmeğe düşmüştü ilmeklerim. Bir doladıktan sonra bir düz örüyorum. Bir doladım. 2 ters. 3 tane düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Buradaki bir ilmeğe gelince bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmek oldu arkadaşlar. Bakın. Bir dola, bir düz, bir dola, 3 ilmek. Bu 8 ilmek olana kadar ajurlu bölüm devam edecek. Sonrasında 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Yine buradaki tek ilmeğime geldim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 2 ters, 3 tane düz, 2 ters, 3 düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 13. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 14. sıra. Tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmekten sonra 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Ajurlu bölümde 3 tane ilmeğim var. 3'ünü de ters örüyorum. 3 ters, 2 düz. Evet. 14. sıramızı tamamlayalım.
Evet, 14. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 15. sıradayım. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenim için 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters ördüm. Ajurlu bölümdeyim arkadaşlar. 3 ilmeğim var. Öncesinde bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 5 ilmek olması lazım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 5 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki ilmeği, yani tek ilmeği düz ördüm. Bir doladım. 5 tane oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters, 3 düz. Artık kavramıştırsınız modeli. 2 ters, 3 düz. 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp 15. sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 16. sıradayım. Kenar ilmekten sonra tersi ters düzü düz örüyorum. 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Ajurlu bölümdeki ilmeklerim 5 taneydi. 5 ters, 2 düz, 3 ters. Evet, sıramızı 16. sıramızı tamamlayalım. Evet, 16. sırayı tamamladım. Çevirdim. 10 yüzde 17. sıradayım. Yine kahve çatlağı desenim için 3. ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Pardon, sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 tane ters. Ajurlu ilmeklerimin öncesindeyim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 5 ilmeğim vardı. 6 tane oldu bakın. 3, 6. Düz ördükten sonra artırma yapmıyorum. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. 5 ilmeğim var. 6'ya çıkması lazım. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. 6 tane oldu ilmeklerim. Evet, yine de sayayım. Bakın 3, 6. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 17. sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 18. sıradayım. Tersi ters, düzü düz örerek devam edelim. 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Ajurlu ilmeklerim 6 tane, 6 tane ters. 2 düz, 3 ters. Evet, 18. sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 18. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 19. sıradayım.
İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kahve çatlağı desenim için 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir altta 6 taneydi. Şimdi 7 tane olması lazım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sayarsak bakın 3, 6, 7 oldu. 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 2 ters. 3 düz, 2 ters, 3 düz. Biraz hızlı yapıyorum ama anladığınız için arkadaşlar. Artık anlamışsınızdır. Evet. 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. 7 oldu. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Eğer ki hızlı böyle karıştırırsanız, hızlı yaptığımı düşünürseniz arkadaşlar, sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. 19. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 20. sıradayım. Yine tersi ters, düzü düz olarak öreceğim. Kenar ilmekten sonra 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Ajurlu bölümde 7 tane ters ilmeğim var. Evet, 20. sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 20. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 21. sıradayım. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenim için 3. ilmeği sol şişimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 ters. 3. ilmeği genişletip sol şişimin önüne bırakıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz, 2 tane ters. Evet, ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 8 tane oldu arkadaşlar. Bakın 3, 6, 7, 8. Düz ördükten sonra 2 ters örüyorum. 3 düz. 21. sıra. 3 düz, 2 ters. 3 düz, 2 ters. Ajurlu bölüme geldim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 8 ilmek oldu. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. Kenar ilmek. Evet, 21. sırayı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 22. sıradayım. Kenar ilmekten sonra 3 ters, 2 düz. Tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Ajurlu ilmeklerim 8 tane oldu arkadaşlar. 8 tane ters örülecek. Sırayı tamamlayalım. 22. sırayı. Evet, arka yüzden 22. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 23. sıradayım. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenim için 3 düz,
2 ters, 3 düz, 2 ters ördüm. Evet, buradaki ajurlu ilmeklerim 8 tane oldu arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şurada yaptığımız işlemin aynısını. 8 tane olana kadar bu ajurlu ilmeklerim artırdım. Şimdi 2 tersten sonra 3 tane düz, 2 ters, 3 tane düz örüyorum. Evet. Ne yaptık? 3 düz, 2 ters, 3 düz ördük 8 ilmeğimizi. Şimdi 2 ters örüyorum. Buradaki bakın 3 düz, 2 ters, 3 düz şeklinde ilmeklerim var. Bunlar da 8 tane. 4'ünü bir düz olarak örüyorum. 23. sıra 4'ünü bir düz olarak ördüm. İpim arkada, bu 4 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Çevirdim. Arka yüzden 4'ünü bir ters olarak örüyorum. Şöyle kolaylık olsun diye arka yüzden 4'ünü bir ters olarak ördüm. Ve çevirdim. Bu ilmeğimi sağ şişime aldım. Evet, birine bakın, 4'ünü sola doğru kestik. 4'ünü de sağa doğru kesmiş olduk. 2 ilmeği düşürdük. Evet, 2 ters. 2 tersten sonra yine 8 tane ajurlu ilmeğim var. 3 düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 ters. Yine karşımda 8 tane ilmeğim var. 4'ünü bir düz örüyorum. İpim arkada. 4 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve çevirdim. Arka yüzden 4'ünü bir ters olarak, şöyle ters olarak öreceğim. Sıkı olunca biraz zor oluyor ama şöyle tamamdır. 4'ünü bir ters ördüm, çevirdim. 23. sıra arkadaşlar. Ben arada sayıklıyorum ama unutmayayım diye. Evet, bunu da sağa doğru kesmiş olduk. 2 tersten sonra o ajurlu bölümdeki 8 ilmeğime geldim. 3 düz, 2 ters, 3 tane düz, 2 tane ters. Yine sıradaki 4 ilmeğin 4'ünü bir düz olarak örüyorum. Sıradaki 4 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzden bu 4 ilmeğin 4'ünü bir ters olarak örüyorum. Ve modelimin ön yüzünü çevirip bu ilmeği sağ şişime aldım. Kenar ilmeğimi de düz örüp 23. sırayı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde son sıra 24. sıradayım arkadaşlar. Burada da işlemimiz var. Unutmayalım. Kenar ilmekten sonra o 4 eksilttiğim 2 ilmeğin ikisini bir karşımda duruyor. O ikisini bir ters örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İkisini bir ters ördüm. Sonra 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Yine o 4 eksilttiğim ilmeklerim var. 2 tane. Karşında ipimi kendime doğru alıp bu ikisini bir ters örüyorum. 24. sıra. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Yine karşında 4 eksilttiğim o 2 ilmeğim var. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Evet, 3 ters, 2 düz, 3 ters, kenar ilmek. Çevirdim.
Arka yüzde 24. sırayı tamamladık. Çevirdik. Ön yüzde 1. sırada. Bakın burada. Ön yüzde 1. sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? Tekrar gözden geçirelim arkadaşlar. Şöyle kısaca. Kenar ilmekten sonra kahve çatlağı desenimi yapayım öncesinde. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 ters. 3. ilmeği genişletip sol işimin önüne bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. 2 ters. Ne yaptık? 3 tane düz. Şurada olduğu gibi arkadaşlar, burada olduğu gibi. 3 tane düz. 2 ters. 3 tane düz. 1. sırada ne yaptıysak aynı işlem. 2 ters. Burada o eksilttiğim ilmek var. Bir tane. Öncesinde bir doladım. Bir düz ördüm. Ve bir doladım. Bakın 3 tane oldu. Bunlar 8 tane olana kadar artıracağım. Sonra 2 ters. 3 düz. 2 ters. 3 düz. 2 tersten sonra karşında o bir ilmeğim var. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 ters. 3 düz. 2 ters. Bakın burada yine bir ilmeğim var. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Evet, çok yoruldum ben. Bitti arkadaşlar. 1. sırada ne yaptıysak aynı işlemi yaptık. Şimdi bundan sonra arka yüzde 2. sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız. Eminim kavramıştırsınız. Çok kolay çünkü model arkadaşlar. Dediğim gibi bu ajurluk sadece püf noktası şu ajurlu bölüm. 8 tane olana kadar artıracaksınız. Zaten bu yanlar aynı şekilde devam ediyor. Sonra da 4 kapatıyorsunuz. Bunların ajurlu bölümde 8 tane olunca 3 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz şeklinde üzerine öreceksiniz. Böyle. Bir deseni bakın. Buradan başladık. Buraya kadar bir deseni tamamlamış olduk. Şimdi bu desenler de yandan devam edecek. Böyle kemik rengine de çok yakıştı bu modelimiz. Bu renkte yapabilirsiniz kendinize, sevdiklerinize ya da örüp satabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kahve çatlağı da çok yakıştı. Size gri ile ördüm, gösterdim ama tekrar göstereyim. Şu kenarda dursun. Şöyle yamuk durmasın diye misinalı şişte ördüm. Bunda arkadaşlar kahve çatlağı deseni kenar bandı olarak 3 tane koydum. Ama siz 4 tane yapın. Daha güzel durur diye düşünüyorum. 4 tane yaparsınız. Alttan da 4 tane kahve çatlağı deseni yaparsınız. Bakın burada da 1, 2, 3 tane yapmışım. 4. yarım. 4 tam yaparsınız. Yanda 4 tanesi. Burada da 4 yapabilirsiniz. Bu şekilde. Angora iple de böyle güzel narin durdu. Arkası da bu şekilde. Böyle burada 4 desen çalıştım. Burada da sizinle birlikte 3 desen çalıştık. Gayet güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böyle sevdiklerinize videolarımı yollayabilirsiniz, önerebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Böyle izlenmeler düşük olunca benim böyle hevesim kalmıyor. O yüzden ne olur böyle bir girin, bir bakın, bir yorum yapın. Çok çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Evet, daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.